Merhabalar, Uluslararası Adalet Divanı karar değerlendirme videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşe Özge Erceğiş. Önceki videoda belirttiğim üzere uluslararası hukukçu Tutku Bektaş'la Adalet Divanı'nın kararlarını değerlendirmemize devam ediyoruz. Önceki videomuzda gösterdiğiniz tüm ilgi ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Bizler için çok edici oldu gerçekten. Hoş geldin Tutkucuğum tekrar yayınımıza. Ben şimdi izninle ilk önce bugün değerlendirdiğimiz kararların isimlerini söyleyeceğim. Aslında önceki videomuzda bahsetmiştik ama önceki videomuzu izlemeyen seyircilerimiz için tekrar bir hatırlatmada bulunacağım. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 84. maddesi uyarınca Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi'nin yargı yetkisine ilişkin temiz kararından bahsedeceğiz ilk olarak. Burada sen söz alacaksın. Devamında bizim Türkçe'ye bağışıklık ve ceza takibatı olarak çevirdiğimiz Ekvator Ginesi ve Fransa arasında verilen kararı tartışacağız. Ve son olarak da Guyana ile Venezuela arasında gerçekleşen uyuşmazlığa ilişkin olarak 3 Ekim 1899 tahkim kararından bahsederek bu serimizi noktalayacağız. Şimdi ilk olarak sözü ben Tutku'ya vermek istiyorum. Çok teşekkürler Özge. Aynen bir önceki zaten çekimimizde de 3 yeni davadan bahsetmiştik. Şimdiki davalarda aslında en politik olan davalar arasında. Başlayayım ben birincisiyle. Hı hı. Bu ilk davamız, sen söylemiş miydin adını? Evet, söylemiştim. Söylemiştim. İstersen ama sen de Tamamdır. söyle seyircilerimiz için bir daha. Yani şöyle olarak söyleyeyim. Bu Katar ile Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında geçen bir dava. Bu davada 5 Haziran 2017'de bu Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı e, kısıtlamalarla ilgili, özellikle havacılık alanındaki kısıtlamalarla ilgili. Biliyoruz ki bu tarihte bu Körfez ülkeleri Katar'la olan tüm diplomatik bağlarını kesti. Nedeni ise Katar'ın onlara göre kendi güvenliklerine tehlike teşkil eden bazı terörist grupları finanse etmesiydi. Ardından da tüm bu ülkeyle Katar'la olan hava, kara ve deniz hava yolları ile olan ulaşımlarını kestiler. Bu da neye sebep oldu? Katar'a ait, Katar'a kayıtlı olan uçakların hiçbir şekilde bu ülkelere iniş yapıp kalkması engellendi. Onun dışında kendi hava sahalarını kullanmaları da engellendi. Katar'a giden uçakların bile bu körfez ülkelerin hava sahasını kullanarak geçmesinde bazı kısıtlamalar getirildi. Tamamen engellenmese de. Durum böyle olunca Bir şey bu. sorabilir miyim? Hı Peki hı. bu kısıtlamalar böyle havacılık sektörüyle mi kısıtlı kaldı? Yani gayet güzel bir soru çünkü aslında hayır. Eee, Gerek öğrencilerin ülkeye girmesi, gerek bazı hakları, telekomünikasyon sektöründe şirket kurulması gibi birçok alanı etkiledi. Hani bu yaptırımlar hem ekonomik hem politik yaptırımlardı. Aslına baktığımızda Katar'ın da birden fazla uluslararası uyuşmazlık çözüm yoluna başvurduğunu görebiliriz. Uluslararası Adalet Divanı bunlardan sadece biri. Bunun Hımm. dışında Birleşmiş Milletler'in bazı organlarına da başvuru yapıldı. Hatta uluslararası tahkime de gidildi. Ama bu Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne gelen bu iki davaya baktığımız zaman bu aslında Katar'ın 30 Ekim 2017'de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne yaptığı bir başvuruyla ilgili. Şimdi şöyle bir bu örgüt nedir diye sorarsan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 193 ülkede hava trafiği standartlarını düzenleyen ve Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurum. Hı hı. Katar da bunun bir üyesi ve bu havacılık sektörünü etkileyen kısıtlamalardan dolayı da Katar bu konseyde, havacılık örgütünün konseyinde bir başvuruda bulundu bu yapılanların ihlal olduğuna dair. Çünkü bu konseyde Chicago Anlaşması kuruyor Hı ve hı. Katar'da başvurusunda bu havacılık kısıtlamalarının anlaşmanın 84. maddesini ihlal ettiğini söyledi. Hımm. Lakin hemen bu başvuru sonucunda bu bahsettiğim Körfez ülkeleri de Katar'ın başvurusuna karşı olan bir başvuru daha yaptı. Hani bunu yargı etkisinin olmadığını yönünde bu sivil havacılık örgütünde. Ama
Havacılık Örgütü bu başvuruyu kabul etmedi. Peki nasıl oluyor da Uluslararası Sivil Havacılık örgütüne yapılan başvuru, yani Uluslararası Adalet Divanı'nın önüne gelebiliyor? Ya, bence bunu sormakta gayet haklısın. Dediğim gibi, Katar'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne olan başvurusu Chicago Anlaşması ile ilgili. Onun 84. maddesiyle ilgili. Ama bu 84. maddesine, pardon, anlaşmayla ilgili. Anlaşmaya baktığımız zaman, anlaşmazlık çözümü maddesine baktığımız zaman, örgütün kararlarına karşı herhangi bir temiz yapılmak istendiğinde Uluslararası Adalet Divanı'na gidebileceği söyleniyor. İşte Yetkili. davacı devlet de bu maddeye dayanarak Uluslararası Adalet Divanı'na gidip havacılık örgütünün yargı yetkisi olmadığını hükmetmesini istiyorlar. Hı hı, hı hı, hı hı. Peki divan ne karar veriyor? Şimdi bu davalarda Uluslararası Adalet Divanı ortak görüş verdi ve davacı devletlerin itirazını reddetti. Hımm. Ve 15'e 1'de Havacılık Örgütü'nün Katar'ın başvurusu üzerinde yargı yetkisi olduğunu hükmetti. Yani kısaca açıklamam gerekirse devletler arasındaki anlaşmazlığa bakıldığında Chicago Anlaşması'nın yorumlanmasına ve uygulanmasına dair olduğu için bu anlaşmanın kapsamına girdiğini kararı verildi. Peki, şunu sormak istiyorum aslında. Sence bu davanın önemi nedir? Yani ilk baktığım zaman Özge, bu sonuçta bir temiz davası. Acaba bu Birleşmiş Milletler'e bağlı ve bir anlaşmayla kurulan bir kurumun kendi içindeki, yani anlaşmazlıkları üzerinde yargı etkisi var mıdır, yok mudur gibi gözüküyor. Aslında o kapsamına baktığım zaman çok spesifik. Ama bence, emm, davanın önemi büyük resme baktığımız zaman anlaşılıyor. Hı hı. Şimdi saydığım Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ekonomik ve diplomatik baskı sonucu Katar hem devlet olarak ekonomisi büyük zarar gördü hem politik olarak hem de Katarlıların aile hayatı, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alandaki temel insan hak ve hürriyetlerine zarar verildi. Yani sadece bu havacılık değil de genel uygulamalara baktığın zaman. Hı hı. Hı İşte hı. Katar da bu yaptırımları kaldırmak için ve yasallığını uluslararası hukuk altında test etmek için hem diplomasiyi kullandı hem de uluslararası hukuku kullandı. Yani Hımm. birçok otoriteyi kullandı, birçok platforma başvurdu. Uluslararası Adalet Divanı, başka farklı anlaşmalarında başvuruları var dedik, Birleşmiş Milletler önünde başvuruları var dedik. Bunun dışında mesela finansal olarak etkilenen Katarlı şirketler de uluslararası tahkim yoluna başvurdu. Aslında bu bize, önem açısından söylüyorum, uluslararası hukukun politik olarak ve diplomatik olarak önemini gösteriyor. Yani bu da hukuksal bir baskı yarattı aslında. Doğru. Aslında geçtiğimiz haftalara bakalım. Peki ne kadar etkili oldu bu baskılar, uluslararası hukukun kullanması? Tam bilemeyiz ama geçtiğimiz haftalarda 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi sonrasında biliyoruz ki Katar'a yönelik lojistik ve diplomatik ambargo kaldırıldı Körfez ülkeleri tarafından. Evet. Bence bu Bir hukuksal etkileşim baskı olduğunu Evet. En azından bir etkileşim olduğunu reddedemeyiz diyecektim ben de. yani kesinlikle zaten ilk videomuzda da altını çizdiğim şeylerden biri uluslararası hukukun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın dünya politikasının en ön sahnesinde gerçekleşen ve herkesin görebildiği bir platform, bir otorite olduğuydu. Bence bu Katar ve Körfez ülkeleri arasında olan davada bunun göstergesi. Doğru, çok güzel bir yorumda bulundun gerçekten. Şimdi bakalım esas ben ikinci anlatacağın davayı çok merak ediyorum. Çünkü detaylarına, çok fazla hâkim olmamakla beraber kamuoyunun da yakından takip ettiği bir davaydı. Birçok, sivil toplum kuruluşunun da, aynı şekilde takip ettiği bir davaydı. Bağışıklık ve ceza takibatı davası. Ekvator Ginesi ve Fransa, arasındaki uyuşmazlığa ilişkin karar. Hem anlaşmazlığın, tarihini hem de, şu anki durumu, senden dinlemeyi çok istiyorum. Evet. Bu davada aslında Uluslararası, Adalet Divanı ilk defa geniş çaplı, emm, yolsuzlukla ilgili, bir konuya el atmış oldu. Anlaşmazlığın kökeni de aslında Paris'teki savcının Ekvator Ginesi'nin, emm, zamanın devlet başkanı olan, Obiang'ın, Hı Bay Obiang diyelim,
Ekvator Ginesi'nin mallarını zimmetine geçirip daha sonra aklamak yoluyla Paris'te yaptığı yatırımlar üzerine başlattığı soruşturmaya dayanıyor. İşte dediğim gibi bir yolsuzluk soruşturması aslında. Hı hı. Bu da senin de aynı söylediğin gibi Transparency International tarafından yapılan bir itiraz sonucu başlıyor. Ve bu soruşturma kapsamında Fransız makamları bir dizi mülke, anladığım kadarıyla birçok lüks arabaya el koydu. Hı hı. Ve buna da 42 Avenue Foch adresinde olan, yine Paris'in gözde semtlerinden birinde olan çok lüks bir bina da dahil. Hı hı. Peki, bir devletin, başka bir devletin malına el koyması hukuken mümkün mü sence? Yani şöyle, tam bu noktada aslında söylediğin gibi Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu Ekvator Ginesi ve Fransız makamların eylemlerinin de yasallığını itiraz etti. Şöyle ki diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi, devletlerin konsolosluklarına, diplomatik görevler için kullanılan mülklerine bazı korumalar veriyor. Bunun altında da şöyle ki hani mesela arama, talep, haciz ve imtiyazdan muafiyet sağlıyor. Yani bir Hıı. dokunulmazlık hakkı var aslında. Hani genel söylemem gerekirse böyle bir hak verebiliyor. İşte Ekvator Ginesi'nin de argümanı bu el konulan bina devlete ait Hı hı. bir diplomatik misyon Hıı. tarafından kullanılıyor, bu devlet malı. Bu yüzden de uluslararası hukuk altında, Viyana Sözleşmesi altında bir dokunulmazlığa Eee, sahip ve bu yüzden makamlar buna el koyamaz. peki ne karar veriyor divan? Şimdi em, ana soruya baktığımız zaman divan hani asıl kararda şu soruya karar vermek zorunda, soru üzerine karar verdi. Bu önümüzdeki bina Viyana Sözleşmesi altında, kapsamında bir diplomatik misyon ya da bir diplomatik misyon sayılır mı? Yani aslında Hı baktığımız hı. zaman bu bina kime ait, diplomatik misyon kullanması için ne yapabilir gibi bir soruydu. Ama 7'ye karşı 9 oyla mahkeme bu binanın diplomatik misyon statüsü kazanmadığına Hımm. karar verdi. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğer diplomatik misyon statüsü yoksa Fransa'nın el koyması da bu binaya uluslararası hukuk altında, daha doğrusu Viyana Sözleşmesi altında bir itiraz ya da bir ihlale sebebiyet vermiyor. Şimdi şunu da söylemekte fayda var Özgeciğim. Hı hı. Misyon binalarının tanımı sözleşmenin 1. maddesinde var. Ama çok genel bir şekilde veriliyor. Tüm yargıçların söylediği şeylerden biri de bu misyon binalarının belirlenmesine yönelik herhangi bir kriterin olmadığı Viyana Hımm. Sözleşmesi'nde. Onlar ne yaptılar peki? Genel amaç doğrultusunda, bu sözleşmenin amacı doğrultusunda bir yorum yaptılar. Yani bu Viyana Sözleşmesi iki devlet arasındaki dostane ilişkilere katkıda bulunmak için yapılan bir Hı hı. Hı hı. anlaşmadır dediler. Bu yüzden de karşılıklı rıza Hıı. kavramına dayanmalıdır dediler. Mutual consent olarak, Hı hı. yani karşılıklı rızayı o şekilde Hı hı. çevirdim. Hı hı. Hı hı. Yani mantıken bir ülkeye, ev sahibi bir ülkeye bir konsolosluk, bir misyon gönderiyorsa, yani gönderdiği sırada bir bina alıyorsa kendi istediği gibi her tarafa bina açamaz mı? Karşılıklı ev sahibi ülkenin de buna onay vermesi gerekir. İşte Peki. bu mantıkla. Hı. Dinliyorum. Lütfen sen tamamla sözünü, bir şey diyordun. Evet, yani, yapılabiliyorsa ana mantık şu: ev sahibi ülke kabul ettiği sürece, itiraz etmediği Hı sürece, hı. Hı hı. bir bina ya misyon statüsü verip bu koruma hakları verilebilir. Peki, yani, bu host country dediğimiz ev sahibi ülkenin böyle misyon statüsüne itirazının böyle bir kısıtlaması yok mu? Aynen, bence de çok doğru. Çünkü, bir kısıtlama olmak zorunda. Diğer türlü bir ülke hayır dediği sürece hiçbir şekilde, bir misyonlar açılamaz. Devletlerin arasındaki dostane ilişkiler zarar görür ve en önemlisi o ülkede bulunan yabancı vatandaşların hakları da zarar görür. Hı hı. Hı Zaten Uluslararası Adalet Divanı da itiraz yetkisinin sınırsız olmadığını, belirtti hı. ve, itirazları sınırlamak için de bir kriter geliştirdi diyebiliriz 3 adımdan oluşan.
Bu da bu şart koşulanların arasında itirazların zamanında yapılması ve keyfi ya da ayrımcı olmaması gerektiği şartları var. Bu kriterler de yerine getirilemezse bir mülkte sözleşme kapsamında bir misyon binası statüsü kazanmıyor. Sonuç olarak da muafiyetlerden yararlanamıyor. Peki Ekvator Ginesi'nin bu binası neden bu statüyü kazanamıyor mahkemeye göre? Şimdi şöyle, 4 Ekim 2010 tarihinde Ekvator Ginesi Fransa'ya bu binayı misyon olarak kullanmak istediğini belirtmiş ve o günden itibaren sürekli olarak 6 Ağustos 2012'ye, yani bu binaya el konulan tarihe kadar Fransa itirazını derhal belirtmiş. Bu yüzden de mahkeme itirazın zamanda yapıldığına kanaat getirdi. Ayrıca keyfi ya da ayrımcı nitelikte olmadığını söyledi mahkeme. Bu neden? Çünkü bir soruşturma ve yargılamalar gerekçesiyle bir itiraz yapıldı. Orada da yazılıyormuş zaten yazılan mektuplarda. Ve Ekvator Ginesi'nin de bu olan gerekçelerin farkında olduğunu kanıtladılar. Dahası Ekvator Ginesi üzerinde bu itirazların ayrımcı bir etkisi olmadığını söyledi mahkeme. Bu sonuca varırken de şuna değindi. Zaten Ekvator Ginesi'nin başka bir adreste bir konsolosluk binası var. Bu sadece ek bir binaydı dedi. Bu yüzden yani biz bu misyon statüsünü bu binaya vermediğimiz zaman genel olarak şey yapmıyoruz. Bu konsolosluk haklarını ya da ülkeye kötü bir etkide bırakmıyoruz dediler. Zaten bu noktada ama şöyle bir durum var. Ya da bunu söylemeden önce şuna geçeyim. Şu anda bu konu üzerinde bir blog post yazıldı yakın zamanda. Şu an Fransa'da yine doktorasını yapan ve sanırım sizin podcastınızda da katılmış olan Başak Etkin, Angel Talk Blog'a yazdı. Yine kararı eleştiri yağmuruna diyebiliriz. Yani çok güzel analitik bir yorumunu yaptı. Belki onu da biz linklerde paylaşabiliriz böylece. Böyle ne derler, yukarıya linkini bırakabilirim veya mutlaka açıklama kutusuna ben yazın o blog postun linkini koymaya çalışırım. Bunu da hatırlattığın için çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Aynen. Onu da eklemiş oluruz bence. Yani baktığımız zaman ama şu da var. Bu karar belli bir noktada şöyle diyebiliriz. Mr. Obiang dediğimiz kişi aslında Ekvator Ginesi'nin uzun yıllardır hüküm süren başkanının oğlu. Aynı zamanda bu binayı daha devlet başkanı olmadığı zaman kendisi satın almış. Ve bu kararlardan birkaç yıl öncesinde de belki soruşturma başlattığı zaman benim bildiğim kadarıyla Ekvator Ginesi devletine satmış. O yüzden aslında Transparency International ve Fransa savcısının da ya da Paris savcısının da bu konu hakkında neden hassas olduğunu anlayabiliriz. Ama tabii şunun da belirtmekte fayda var. Hani ne kadar devletlerin arasındaki güç dengeleri olsun, ne kadar bu olayın politik yönü olsun, Uluslararası Adalet Divanı çok hukuksal bir noktadan baktı olaya. İşte bu sözleşmenin altında bu bina misyon mudur değil midir diye. Bunun sonucunda da bence çok metne dayalı bir sonuca vardığını düşünüyorum. Normatif bir bakış açısı geliştirdi diyebilir miyiz? Normatif hani evidence, yani daha kanıtlar üzerinden gitti. Daha politik dengeleri düşünmedi diyelim. Çok teşekkürler. Bunun yankıları biraz daha devam eder gibi geliyor bana. Sanki böyle daha konuşulur gibi düşünüyorum bu karar. Ve şimdi aslında hem 2020 yılının son kararı hem de divanın o yıl verdiği son karar olan, bizim de yayınımızın son kararı olan 3 Ekim 1899 tahkim kararına geçiyoruz. Burada müsaadenizle ben biraz açıklama yapacağım. 18 Aralık 2020'de verilen bu karar, dediğim gibi divanın 2020'deki son kararı ve mahkemenin yargı yetkisine ilişkin bir karar. Divan, Guyana ve Venezuela arasındaki sınırla alakalı olarak 3 Ekim 1899'da verilen tahkim kararında aslında önce daha doğrusu şöyle, arka plana bakalım öncelikle davanın. Anlaşmazlığın kökleri Guyana'nın bir İngiliz kolonisi olduğu 19. yüzyılın sonuna dayanıyor aslında. Anlaşmazlık hem Birleşik Krallığın hem de Venezuela'nın
Doğudaki böyle umarım doğru telaffuz ederim. Essequibo Nehri'nin ağzı ile batıdaki Orinoco Nehri arasındaki alanı kapsayan bölgeyi talep etmesiyle başlıyor. Bir yer anlaşmazlığı var, sınır anlaşmazlığı var aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin de araya girmesiyle taraflar 2 Şubat 1897'de bir tahkim anlaşması imzalıyorlar. Buna göre ihtilafı çözmek için bir tahkim mahkemesi kurulacak bu anlaşmaya göre. 13. maddede de tahkim sonucunun, bu mahkemenin vereceği sonucun tam, nihai ve mükemmel bir çözüm olduğu taraflarca kabul ediliyor. Söz konusu hakem kararı 3 Ekim 1899'da veriliyor ve İngiliz-Venezuela Sınır Komisyonu'nda sınır hattını 1905 yılında tam olarak netleştirmiş oluyor. Fakat 1962 yılına geldiğimizde bu hakem kararının artık hükümsüz olduğunu iddia ediyor Venezuela ve onu tanımayacağını belirtiyor. İkili görüşmelerdeki başarısızlığın ardından her taraf kendi savunu koruyor ve şimdi anlatımda da göreceksiniz, bu aslında uzun yıllara dayanan bir ikili anlaşmazlar, ikili iletişimdeki bir başarısızlık hikayesi gerçekten. Ve taraflar tekrar anlaşmazlığı nihayete erdirmek için 17 Şubat 1966'da Cenevre Anlaşması'nı imzalıyorlar. Guyana 1966'da da aynı zamanda İngiltere'den bağımsızlığını kazanınca artık bir taraf devlet oluyor. Bu anlaşmanın yeni tarafı artık Guyana. Madde 4 burada bizim için çok önemli. Bu anlaşmayla kurulan Karma Komisyonu'nun öngörülen 4 yıl içinde anlaşmazlığı çözememesi durumunda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesinde belirtilen barışçıl çözüm yolları devletler tarafından seçilebilir hale gelecek ve bu gecikmeden bu şartı yerine getirmek gerekiyor. Bilmeyenler için de bu yolları hatırlatalım. Türkçe'ye çevirdiğimizde görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları, bunlar barışçıl çözüm yolları olarak Birleşmiş Milletler'in şartın 33. maddesinde var. İkinci paragraf aslında önemli teşkil eden kısım. Guyana ve Venezuela hükümetleri şartın 33. maddesinde öngörülen çözüm yollarından birinin seçimi konusunda bir anlaşmaya varamadıysa, işte o noktada çözüm yollarına ilişkin kararı üzerinde mutabık kaldıkları uluslararası bir organa veya ona da karar veremezlerse Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine havale edecekler. Yine bu çözüme varılamazsa, yine burada da bir mutabakat olmazsa, Genel Sekreter anlaşmazlık çözülene kadar öngörülen yöntemlerden başka birini seçecek ve bu çözüm yolları tükenene kadar açıkçası bu şekilde devam edecek. Gitmek bilmeyen bir çözüm. Evet, gerçekten. 1997'den benim bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler'e gitti. Hatta Genel Sekretere dahi gitti ama da Genel Sekreter de 5 yıl boyunca ya da 7 yıl boyunca bir karar veremeyince Uluslararası Adalet Divanı'na şey yapmıştı. Şimdi havale etmişti. Nüanstan hemen bahsedeceğim. Karma Komisyon anlaşmazlığı çözemedi elbette ve protokolde bir daha yenilenmemiş oldu. 4. maddeye ilişkin protokol de yenilenmedi. Böylece 1984 ve 89 arasında bir tekrar görüşme süreci başladı. 1990 yılına artık geldiğimizde antlaşmanın 2. maddesi uyarınca, daha doğrusu 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca good office olarak kabul edilen, Türkçesi arabuluculuk olan iyi niyet görüşmeleri başladı. Artık anlaşmazlıkta yani ileriye bir türlü geçilemeyince Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olaya dahil oldu ve en sonunda artık şu açıklamayı yaptı 2016'da. Yani 2017'nin sonuna kadar ihtilafta bir ilerleme kaydedilemezse, her iki tarafta ortaklaşa olarak bundan kaçınmayı talep etmedikçe bir sonraki çözüm yolumuz artık Uluslararası Adalet Divanı dedi ve tekrar görüşmeler başarısız olduğu için Ocak 2018'de divana götürme kararını açıklayarak yani yetkisini bu yönde kullanmış oldu. Divan söz konusu Cenevre Antlaşması'nın 4. maddesinin 2. paragrafına göre yargı yetkisine sahip mi değil mi, aslında buna karar vermesi gerekiyor. Divana başvuruda 2018'de Guyana tarafından gerçekleştirildi. Yani Guyana'nın savlarını kısaca toparlarsak, Venezuela'nın aksine Cenevre Antlaşması'nın kendi içinde 1899 yılında verilen o hakem kararının geçersiz oluşuna veya hükümsüzlüğüne dair herhangi bir atıf yok. Ya burada antlaşmazlığın aslında tek konusu Venezuela'nın bu hakem kararını hükümsüz ve geçersiz kabul etmesi. Guyana başvurusunda mahkemeden bu kararın geçerli ve bağlayıcı olduğunu da hani onaylamasını talep ediyor.
Ancak çözüm yollarına ilişkin olarak genel sekreterin kararının bir tavsiye olarak kabul edilmeyeceğini, Cenevre Anlaşması'na göre bunun bir zorunluluk olduğunu ve sekreterin yetkisini doğru bir şekilde kullandığını öne sürüyor. Dahası Güyana'ya göre Genel, sen bir şey genel sekreterin yetkisine. Tamamdır. 33. maddeye böyle bir şartsız bir gönderme var. Yani genel sekreter tarafların adil çözüme başvurabileceklerine karar verme yetkisi var diyor Guyana daha doğrusu. Venezuela her iki tarafında şunu iddia ediyor değişik bir şekilde. 1899'da verilen karar geçersiz olduğu zımnen kabul ettiğini söylüyor. Ve bu iki ülke arasında hani Cenevre Antlaşması ile alakalı bir anlaşmazlık var diyor ve Guyana'nın aksine Venezuela genel sekreterin kararının ancak bir tavsiye niteliğinde olabileceğini iddia ediyor. Tarafların kullanacağı çözüm yolu seçiminin kendi başına belirli bir çözüm yoluna başvuru için yeterli olmadığını, ayrıca genel sekreterin dediğim gibi kararının dördüncü maddenin ikinci paragrafındaki kapsamıyla beraber hani yeterli olmadığını ileri sürüyor. Ve aynı zamanda adil çözüm yollarının bundan hariç tutulduğunu da bir şekilde ileri sürüyor. Fakat sonuç olarak divan Guyana'nın başvurusunu dinleme yetkisine sahip olduğuna 4'e karşı 12 oyla veriyor. Mahkemenin Cenevre Antlaşması'nın 4. maddesinin ikinci paragrafında belirlediği gibi taraflar diyor ki antlaşmayı adli çözüm yoluyla çözülmesi olasılığını kabul ettiler. Cenevre Antlaşması'nı imzaladılar ve her iki tarafında söz konusu antlaşmanın ne bahsettiğimiz 4. maddesinin ikinci paragrafı uyarınca hani genel sekreterin antlaşmazlığın çözümü için Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesine yer alan yöntemlerden biri olan Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözümü seçebileceği olasılığını kabul ettiğini her iki tarafında tespit ediyor mahkeme. Ve bu nedenle Genel Sekreterin 30 Ocak 2018 tarihli kararı yani anlaşmazlığı mahkemeye gönderme kararı Cenevre Antlaşması'nın anılan paragrafına göre uygun olarak alınmıştır diyor. Venezuela'nın hani tarafların rızasına ilişkin iddiasına cevaben genel sekreterin kararının uygulanmasını tarafların daha fazla rızasına tabi tutacak olan hani bu yorum bu hükme ve aslında bu antlaşmaya ve iyi niyete bir yerde amaca aykırı olacağını düşünüyor mahkeme. E, Yani nitekim yani velhasıl kelam Venezuela'da, Guyana'da bu yetkiyi bir şekilde verdiler. Bu yargı yetkisine rızalarını bu antlaşmayı aslında imzalayarak göstermiş oldular diyor kısaca. Umarım yanlış bir şey aktarmamışımdır. Eğer izleyenlerden yanlış bir şeyden bahsettiğimi düşünen varsa mutlaka belirsin. Böyleydi. Mesela ilginç noktalardan biri Venezuela ICJ'in Uluslararası Adalet Divanı'na olan hani sözlü ne der oral proceeding yani sözlü Evet, duruşmalara katılmadı. katılmadı. Evet, katılmayacağını baştan belirtti. Hatta mahkeme Söyledi. bununla ilgili şey diyor. Ya katılmayabilir ama katılsa iyi olur gibi böyle bir bu kararda öyle bir paragraf vardı yani. Aslında hani katılmayabilir tamam buna hakkı var ama katılsa iyi olurdu. En azından çözüme ilişkin bir niyet göstermiş olurdu gibi bir şey var. Mahkemenin bir yorumu var. Ben şey Bakalım ne olacak? pardon. Bir de Venezuela'nın 1897 tahkim kararını tanımaması ya da tanımak istememesi nedenlerinden biri sen söyledin sanırım. Bir daha emin olmak için soruyorum. Hakemlerden birinin hani normalde hakemler karar veriyor Hı hı, sonuçta o sınırı çizmeyi. hı hı. Tarafsız olmadığını düşündüğünden dolayı yine Evet. bir yolsuzluk iddiası vardı sanırım. Yani bu Evet, da sonuçta iki o çok ülkenin politik. e, Hukuki bir nihai sınırlarının çizilmesi çok önemli bir konu ve tarafsızlık şüphesi olduğu zaman bu tür sorunlar çıkabiliyor. O da bize gösteriyor. Bu anlaşmazlık daha böyle devam eder. Biz daha duyarız bunu ki gerçi şimdi mahkemeye intikal etti ama e, en azından Venezuela basınında benim takip ettiğim çok az mahkemenin de taraflı davrandığını ilişkin basın bu yönde haberler yapmış. E, Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Çok güzel bir davada.
Ama şey dedim, yani bu kararın kendisi yargı yetkisiyle ilgili. Genel Evet. sekreterin. Evet, Evet. evet. Mahkemenin bir yargı yetkisi var mı? Yani aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin vermiş olduğu bu karar mahkemeyi yetkili kılıyor mu gibi bir anlamda çıkarabiliriz. Hatta atadığı arabulucu da Norveçli bir arabulucu benim bildiğim kadarıyla. Gerçekten bu iyi niyet görüşmelerinde inanılmaz efor sarf etmiş. Ancak dediğim gibi bir nihayete varamamış. Böyle yani bu serimizin sonuna gelmiş olduk Tutkucum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu sene şunu ekleyeyim sanırım önümüzdeki haftalarda Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar ve ambargo ile ilgili olan davada bir karar çıkacak. Hı hı. Onu bekliyoruz. Onun dışında devam eden davalar arasında işte yine iki ülke bu kez Belize ve Guatemala olması gerekiyor. Onların arasındaki yine bir sınırı ile ilgili bir dava var. Ve evet birçok politik davalı var. Yine izleyicilerimiz takip etmeye çalışsınlar. Evet, belki biz de tekrar bir Yılın değerlendirme. sonunda bir tane daha çekebiliriz. Evet. Ama bu kadar Yine neler beklemeyelim. oldu. Bence Mart, Nisan gibi falan tekrar bir video çekelim beraber. İzleyicilerimizi de böylece ne derler merakta bırakmamış oluruz. Tamam. Tamamdır. O zaman Yine video çok sözünü aldığıma göre katıldığın için Tamamdır. çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol bize vakit ayırdığın için. Yok, büyük güzel. Yani çok iyi Görüşmek bak. üzere. Çok sağ ol. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ben bütün davaların isimlerini açıklama kutusuna bırakacağım. Dediğim gibi Tutku'nun Twitter profilinin linkini de aşağıya bırakacağım. Bir sorunuz olursa ona veya bize iletebilirsiniz. Mahkemelere, uluslararası kurumlara ilişkin merak ettiğiniz şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Biz çok motive oluyoruz gerçekten. Ayrıca Başak Etkin'in blog yazısını da paylaşacağım ben sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalın. İyi günler.